Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çok lezzetli, pratik bir tarif ile geldim. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 125 gram oda ısısındaki tuzsuz tereyağı, 1 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2,5 çay bardağı tahin, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekleyelim. Tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Azar azar un ilavesi yaparak yumuşak, eli yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Yaklaşık 2 su bardağına yakın un kullandım. Hamuru toparlanana kadar yoğurmaya devam edelim. Evet, hamuru tezgah üzerine aldıktan sonra 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz, 1 çay bardağı tahin ekliyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 2,5 çay bardağı tahin kullandım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, hamur toparlandıktan sonra rahat açabilmek için 2 fırın kağıdı arasına alalım ve merdane yardımıyla orta incelikte olana kadar açalım. Hamurun kenarlarını düzgün bir şekilde keserek düzeltiyorum ve en son tekrardan hamurumu açarak şekil vermeye devam ediyorum. Evet, hamuru açtıktan sonra mantı kesme aparatı ile küçük minik kareler olacak şekilde kesiyorum. Eğer elinizde böyle bir aparat yoksa normal bir bıçak yardımıyla da keserek şekil verebilirsiniz. Hamuru kestikten sonra hamur kesme aparatı ile kenarındaki küçük kareleri dikkatli bir şekilde alarak toparlıyorum. En son bunlara da aynı yöntemle şekil vermeye devam edeceğim. Evet, hamur kartını kullanarak karelerimizi çıkartalım. Evet, her kareyi yumurta beyazına, daha sonra da fındık, fıstık, badem veya susama bulayarak fırın tepsisine yerleştirelim. Üzerinde dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Hamurum bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet, kalan hamuru aynı yöntemle toparlayarak açtım ve kestim. Üzerlerine yumurta beyazı sürüyorum.
bir fırça yardımıyla sürebilirsiniz. Evet, her tarafına gelecek şekilde ince çekilmiş ceviz serpiyorum bir kısmına. Bir kısmına da file badem serpiyorum. Daha sonra dikkatli bir şekilde ayırarak fırın tepsisine yerleştiriyorum. İsterseniz bu şekilde de kurabiyelerinize şekil verebilirsiniz. Bu yöntem de gerçekten çok pratik oldu. Evet, kurabiyelerim artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığım alt üst ayarlı fırında 160 derecede hafif pembeleşene kadar kızarmaya bırakıyorum. Evet, üzeri için beyaz çikolatam var. Küçük parçalar halinde kesiyorum. Evet, kestiğim çikolataları cam kase içine alarak benmari usulü eritmeye bırakıyorum. Evet, erimeye başlayınca sürekli karıştırarak hızlı bir şekilde erimesi için yardımcı oluyorum. Evet, çikolatayı sıkma poşetine alıyorum. Poşetin uç kısmını çok ince bir şekilde keserek kurabiyelerin üzerlerine sıkarak şekil veriyorum. Lezzeti gerçekten çok güzel. Tahin helvası lezzetinde muhteşem bir kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, üzerindeki çikolatalar donduktan sonra servise ikrama hazırlayabiliriz artık. Evet, bir tanesinin kıyırlığını yakından sizlere göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.